hiçbir şey yapmaya motivasyonum yok. Motivasyonun olsa da büyük ihtimalle enerjin yok. Enerjin olsa da bir fikrin yok. Şu an o kadar uzun süredir arkadaşlarımdan, bir süre kendimden bu cümleleri o kadar çok duydum ki size anlatamam. Hepsinin sonu aynı şey. Hepsinin bu arada amacı da aynı şey. Hepsinin sebebi de aynı şey. Bugün de gelin sizinle bir sohbet edelim. Neden bu böyle oluyor? Nasıl düzeltebiliriz onu beyin fırtınası yaparak çözmeye çalışalım. Şimdi ben kendi hayatımdan örnek vereceğim size. Ya bu yaşadığım şeyler, anlattığım şeyler benden çok da uzak şeyler değil. Çünkü hepsini ben de yaşadım. O yüzden hiç sıkıntı yok. Şimdi genel olarak abi sorunlar benim gözlemlediğim 3 tane olayla başlıyor. Tek tek hepsine gireceğiz. 1. Monotonluk. Bak bu en büyük düşmanlarımdan bir tanesi benim. Ben böyle bir hareketi sürekli yaptığımı hissedersem ondan sonra ekstrem bir tane hareket deniyorum. Bazıları bana salak diyor, aptal diyor falan ama vallahi umurumda değil. Ya ben salak değilim. Ben biliyorum. Ama bazen bazı şeyleri değiştirmek zorunda kalıyorum. Çünkü bir saatten sonra ben her zaman şunu düşünüyorum. Böyle duş alıyorsun ya, böyle girdim banyoya, tamam mı? Vallahi suyu açtım, böyle düşünüyorum. Ya sen bugün ne yaptın? Peki dün ne yaptın? Peki seni 3 ay önce bugüne yollarsak ne yapmış olacaksın? Ya yemin ederim hiç fark görmüyorum ya. Hep aynı şeyler. Sadece böyle haftada bir farklı bir aktivite yaşıyorsun. Onun dışında hep aynı monotonlukta yaşıyorsun. Ama o kadar sıkıcı bir şey ki size anlatamam. Yani şu an genelde insanlar şunu yapıyor. Sabah kalkıyor. İşi olmayan bir insan için söyleyeceğim. Sabah kalkıyor. Film izliyor. Sosyal medyada takılıyor. Oyun oynuyor. Herhangi bir şey yapıyor. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Ondan sonra akşam uyuyor. Sonra aynı circle'ı tekrardan devam ettiriyor. İşi varsa da şunu yapıyor. Sabah kalkıyor, işe gidiyor, eve geliyor, yemek yiyor, uyuyor, tekrardan aynı şeyleri yapıyor. Ya bu o kadar sizin motivasyonunuzu emiyor ki. Ya ben robot muyum diyorsun. Mesela böyle geçen gün yine bir tane alışveriş merkezinden çıktım. Önümde böyle 2 tane kurye gördüm. Oradan direkt örnek vereceğim size. Abi kuryeler bak, ya onlar benim o monotonluğu en çok gördüğüm insanlar. Gerçekten adam şu şekilde hiç etrafına bakmıyor. O kadar odaklanmış ki yaptığı şey. Çünkü başka hayat amacı yok. Çünkü o çocuğun herhangi bir hedefi yok. Anladın mı? Yaptığı tek şey yemeği al, sana verilen hedefe götür. Tamamen robot gibi. Şimdi kurye işte atıyorum kaskı olduğu için, giydiği yelek için falan belli oluyor. Ama aslında o neredeyse alışveriş merkezindeki insanların %80'i aynı durumda. Sadece biz göremiyoruz. Dediğim gibi monotonluk bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Şimdi bu kısma tekrardan geliriz. O yüzden devam edeyim. İkinci kısım abi belirsizlik. Ben hayatımda hiç ama hiç belirsizliği sevmem. Her zaman bir karar isterim. Ya böyle en sevdiğim sözlerden bir tanesidir. En kötü karar kararsızlıktır abi. Bir şey olmayacaksa da olmasın. Ama bileyim. O belirsizlik var ya, adamın kafasını patlatır. İlişkinizde olabilir, arkadaşlarınızda olabilir, işinizde, o hayatın her konuda belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışın. İlk amacınız bu olsun. Soru işaretlerini giderin. Şimdi bundan kastın ne diye soranlar için söyleyeyim. Mesela üniversiteyi bitirdiniz değil mi? Üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapacaksın sen? Belirsiz. Liseyi bitirdin. Liseden sonra ne yapacaksın? Belirsiz. Hayatına dair hiçbir planın yok. Mesela bir işe girdin. Güzel para kazanıyorsun. Peki o istediğin parayı kazandıktan sonra ne yapacaksın? Belirsizlik. Bak hayatta böyle büyük idolleri ve hayalleri olan insanlara örnek alın. Çünkü onlar evet stresli yaşıyorlar, bu arada yalan yok. Ama en azından bir hedefleri oluyor. Hayatlarında aldıkları bütün adımları o hedefe ulaşmak için harcıyorlar. Ve cidden söylüyorum. Ben de her zaman kendime söyledim. Ya işte oğlum mesela şu işi başardın. Sonra? Hep aynı soruyu soruyorum, biliyor musunuz? Yine bir hikaye var. Hemen hikaye anlatacağım. Hikayesiz video olmaz zaten. Şimdi hikayelerimden bir tanesi şu. Bir gün abi bir tane milyarder emekli oluyor. Ondan sonra bir adaya taşınıyor. Bu adada da işte balıkçılık yapıyor. Sonra balıkçılık yaparken hemen yan tarafına bakıyor. Bir tane komşusu var. O da böyle 65 yaşlarında falan. O da sürekli balıkçılık yapan bir adam ve bir gün ona söylüyor. Diyor ki ya diyor sen çok güzel balık tutuyorsun. Bu işte de çok iyisin. Gitsene kendine hani bir dükkan açsana, bir şeyler yapsana. Adam da diyor ki diyor. Peki bu adadan çıktım sonra ne olacak? Diyor ki dükkan açarsın kendine diyor. Açtım diyor, sonra ne olacak diyor. Sonra başka dükkanlar daha açarsın, zincir oluşturuyorsun diyor. Sonra ne olacak diyor. Ondan sonra bunu bir şirkete dönüştürürsün, halka açarsın, hisselerin olur. Dünyayı açılırsın diyor. Sonra diyor ki sonra ne yapacağım diyor. İşte orada jeton düşüyor. Bizim ilk zengin adamımız her şeyi başardıktan sonra, milyarder olduktan sonra ne yaptı? O adaya geri dönmedi mi? İşte balıkçının anlatmak istediği şey bu. Hedefiniz arkadaşlar olmadığı sürece
Sizin de sonunuz zaten o balıkçıya dönecek. O zaman neden bu kadar yolu gidiyorsun ki? Mesela o milyarder hayatını bir şey için harcamış oldu değil mi? En azından adam bir hedef belirledi ve bunu yerine getirdi. Sizin böyle bir hedefiniz var mı? Büyük ihtimalle yok. Yaşlarınızı tahmin edebiliyorum, hayatlarınızı tahmin edebiliyorum. Neden? Çünkü aynı hayatı ben de yaşıyorum. Senin yaşadığın sorunları ben yaşamıyorum diye düşünme. Hepsini ben de yaşıyorum. Bak bunu özellikle ekonomik krizden sonra Türkiye'de çok görüyorum. Böyle güzel hayatı olanlar, daha doğrusu böyle daha fazla gelir kaynağına sahip insanlar hiç sorun yaşamıyormuş gibi veya yakışıklı insanlar hiç sorun yaşamıyormuş gibi. Güzel kızlar, zayıflar, sporcular, abi herkes sorun yaşıyor ve herkesin derdi kendine. Bak senin derdin çok büyüktür eyvallah ama onun da derdi onun için çok büyük. Mesela 5 yaşında bir çocuk düşünün. 5 yaşındaki bir çocuğun en büyük derdi ne olabilir? O dondurmayı yiyememesi. Bak yemin ederim o dünyadaki en büyük problem onun için. Yani problem kıyaslama işine bir daha hiçbir şekilde girmeyin. Herkesin hayatı kendine, herkesin stresi kendine. Şimdi az çok bu sorunları seçtik. Zaten sorunları gördükten sonra çözüme bir tık daha yaklaşmış oluyoruz. Çözümümüz çok belli aslında. Ne yapacaksın abi? İlk başta kendine bir hedef belirleyeceksin. Ve boş olmayacaksın. Bakın arkadaşlar biliyorum birçoğunuz yediremiyor. Üniversite bitirmiş oluyorsun. Ben dönercide çalışmam. Ben tamircilik yapmam. Şunu yapmam bunu yapmam. Bak birçoğunuz haklısınız. Mesela şu gençler iş beğenmiyor var ya. Kısmen haklı çok da haksız bir yorum. Gençler iş beğenmiyor doğru. Niye beğenmiyor? Çünkü köle gibi çalıştırılıyor. Ya şimdi dediğim gibi birazcık dürüst olmamız lazım. Başka bir şansın yoksa bunu kabul etmek zorundasın. Bak gerçekten 1 sene 2 sene acı çekeceksin ama en sonunda bir aydınlığa çıkacaksın. Ben yine söylüyorum. Keşke şu an üniversite okuyanların yarısı üniversite yerine atıyorum üniversiteden önce bir meslek öğrenseydi 4 senenin sonunda o mesleğin ustası olacaklardı. Bakın unutmayın şunu. Bir düşünün tamam mı? Okula gidenler, lise olur, üniversite olur fark etmez. Bir durun, bir düşünün. Size hiçbir zaman üniversitede bak 4 sene vakit geçirdin veya 2 sene veya 6 sene. Hiçbir zaman sana para nasıl kazanılır öğrettiler mi? Öğretmediler. Bak söylüyorum. Bunu bu arada hani motivasyon videoları gibi düşünmeyin. Ya işte şöyle böyle falan filan değil. Ama gerçekten sana bunu öğretmediler. Sana gerçek hayatı anlatmadılar. Mesela şeyi hiç fark ettiniz mi? Ailenizle sizin görüşleriniz inanılmaz farklı oluyor bu konularda. Niye? Çünkü aileniz genelde okumamış oluyor. Türkiye'de bu üniversite okuma, lise okuma yaşları gerçekten çok sonraki nesillere kaldı. Şimdi bir adam düşün tamamen hayat tarafından yetiştirilmiş. Bir de bir çocuk düşün hiçbir şekilde hayatla tanışmamış sadece okul okumuş. Bak okul okumanın zorluğu yok demiyorum. Onun da kendine az stresleri var. Hatta belki daha streslidir. Ama anlatmak istediğim şey çok daha farklı hayatlar yaşıyorsunuz. Ve ailenizin bu kadar sert olmasının sebebi onlar hayat tarafından eğitim aldılar. Veya sokaktaki çocukları gördüğünüz zaman yine tekrar ediyorum bunu saçma sapan yerlere çekmeye gerek yok. Hani işte ben genelde rapçiler yapıyor işte ben şöyle tehlikeliyim ben şöyle belayım tamam sen çok belasın da gerçekten ama onun bir tık doğruluk payı da var. Sokakta büyüyen bir çocuk bu belalarla yüz yüze gele gele büyüyor. Sen nasıl büyüyorsun? Ders var bir tane önünde not alıyorsun geçiyorsun. Keşke iki tarafta öğretilse. Ya bu arada bunu yapmak da çok zor değil. Atıyorum çocuğunu küçük yaşta işe başlatmak veya her yaz mesela çocuğunu işe yollamak, para kazanmanın ne olduğunu öğretmek falan gerçekten çocuğa motivasyon verir. Çünkü bir kere para kazandığın zaman abi her zaman kazanmak isteyeceksin. Çünkü söylüyorum hiç para kazanmayan adam para kazanan adama göre çok daha abi alım gücü olarak yüksek bir hayat yaşıyor. Çünkü para kazanmaya başladığın anda tak harcamaya da başlıyorsun. Borçların da artıyor. Yine bu oyun oynayanlar bile bilir bunu. Ne kadar çok borçlanabiliyorsan sen o kadar zenginsindir. Yani aslında borç çok önemli bir şey. Zaten dediğim gibi en ufak para kazananlar o ilk ay gelen paranın tadı var ya onu yaşayan herkes zaten o hissiyatı bilir. Şimdi gelelim birazcık daha kısa dönemli çözümlere. Kısa dönemli çözüm ne olabilir? Çok klasik geçeceğim burada. Çünkü bu çok subjektif bir şey. Kişiden kişiye çok değişir. Spora başlayabilirsin. Bak spor gerçekten seni rahatlatır. Çünkü her sabah kalktığında düşün. Bak mesela şu an ben sabah oldu kalktım tamam mı? Aynaya baktığımda yakışıklı, güzel vücutlu birini gördüğüm zaman gerçekten motive oluyorum. Ya diyorum ki vay be şu ibneye bak yakışıklıymışsın ha. Böyle saçımla oynuyorum. Ondan sonra üstüne güzel kıyafetler giyiyorum tak dışarı çıkıyorum. Ya bak bu sana özgüven katıyor. Ve özgüven çok önemli bir şey. Ben söylerim çok da umurumda değil açıkçası. Yakışıklı mısın değil misin? Ya senin hayatta hedeflerin var abi. Mesela bazıları ya bütün hedeflerini falan bırakıyor. Erkek arkadaş peşinde kız arkadaş peşinde koşuyor. Onlara o kadar acıyorum ve üzülüyorum ki. Siz hayatta bir hedef belirleyin. Ve bunun peşinden acımasızca ilerleyin. Zaten karşı cinse inanılmaz attractive görüneceksiniz.
çok çekici olacaksınız. Bununla ilgili hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü şu an günümüzde Allah kahretsin ki en zor bulunan şey bu kararlılık. Yine kısa dönemli çözümlerden bir tanesi de saçma olabilir ama motivasyon videoları izlemek. Bak motivasyon videolarında şöyle bir şey yapın ama. Sizden ricam lütfen gerçekten bir hayat probleminden geçmiş ve bunu yenmiş kişileri izleyin. Bunu buradan anlatıp da atıyorum ya bu klasik olacak ama çirkin bir kızın çirkinlikle ilgili yaşadığı zorbalıkla güzel bir kızın çirkinlikle ilgili yaşadığı zorbalığı anlatması aynı değil arkadaşlar, aynı değil. Böyle zayıf bir adam geliyor karşısına çıkıp diyor ki kilolu olmanın zorlukları. Ya sen bilmiyorsun onu o kadar. O yüzden diyorum ya tecrübe etmiş insanları tek tek dinleyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Bunlar sizi motive eder. Motivasyon videolarına karşı olanlar böyle çok güzel. Ya ne zararı var ki? Adam sana orada hayat hikayesini anlatıyor. Ne zararı var? Yani buradan ders çıkartabilirsin. Geçen hafta bir kitapta görmüştüm. Bu sözü çok seviyorum abi. Böyle hayatınızda monotonluğu bırakmak ve motivasyon almak istiyorsanız yine kısa dönem çözümlerin en iyisi küçük alışkanlıklar edinin. Bakın küçük küçük başlatın. Hatta mesela şu bile spora gideceksin ya 5 dakikalığına git ilk gün. İkinci gün 7 dakikalığına. Üçüncü gün 12 dakikalığına. Bu şekilde ilerle. Artık yavaş yavaş o senin rutinin olacak. Bak böyle şeyleri küçük küçük yapın. Mesela dil öğrenmek. Dil öğrenin ya. Her gün 5 dakika dil öğreneceğim deyin. İkinci hafta onu 10 dakikaya, üçüncü hafta 15 dakikaya, dördüncü hafta 20 dakikaya, sonra 20 dakikada biraz kalın, sonra 30 dakikaya çıkın, 1 saate çıkın. Bunları küçük küçük yapın. Step 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 step. Bak kimse seni izlemiyor diye düşünme. Her zaman sen kendini izliyorsun. Hayatında yaptığın bütün adımları bu şekilde yap. Tamam mı? Küçük bir şey yaptın mesela bunu yapmayı bıraktın. Bırakırsan en büyük vicdan azabını sen çekeceksin. Çünkü sen kendini tanıyorsun. Sen kendini izliyorsun. Bak bunu hiçbir zaman unutma. Kimse tarafından izlenmiyorum. O yüzden istediğim her boku yiyebilirim. Yiyemezsin. Sen kendini tanıyorsun. Ve bu Allah'ın belası istekten kurtulmak istiyorsan motivasyonun yok hiçbir şey yapmaya. Bunun için emek göstermelisin. Çaba harcamalısın. Yoksa hiçbir şey yapamazsın. Bak o sihirli değnek size vurmayacak. Ayağa kalk bir şey yap. Korkma ya korkma ne olacak? Ne olacak ya lütfen. Mesela o korktuğun, çekindiğin, utandığın şeyi yap. Ne olacak? Bir şey dene ya en azından bir şey dene. Mesela bu videoyu kapattıktan sonra ne yapacaksan iptal et onu şu an. Şu an onu iptal et. Diğer videoya mı geçeceksin? Geçme. Benim sayfama bakacaksın. Bakma. Ne yapacaksan iptal et. Çünkü büyük ihtimalle gereksiz bir şey yapacaksın. Hayat rutinini öyle devam ettireceksin. Bir kere gerekli bir şey yap ya. Çok yorgun bir gün geçirdiysen bile git mesela bilmediğin bir dil öğrenmeye başla. Veya kültürel bir şeye bak. Tarihi bir şey oku. Herhangi bir şey yap. Bir şey yap. Eğer motivasyonun olmadığını söylüyorsan bunun en güzel çözüm kaynağı bir şey yapmaktır. Yine her zamanki çıkışımı yapayım. Umarım bu videoda bir kişiye bile olsa yardımcı olmuşumdur. Her zamanki gibi isterseniz abone olun, isterseniz de videoyu beğenin. Önemli değil. Ama bu konuda bir sorun yaşıyorsanız veya sorun yaşadığınız herhangi bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana özelden yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.